Türkiye'nin günlerdir konuştuğu depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a geldik. Ulaşırken çevresindeki tüm binaların neredeyse yıkılmış olmasına rağmen yıkılmayan bir bina dikkatimizi çekti. Burada İnşaat Mühendisleri Odası'nın binası. Dün İnşaat Mühendisleri Odası'nın etrafındaki tüm binalar yıkılmışken yıkılmayan binanın önünde bir anons çekmiştik. Sonrasında 113. saate girildiği anlarda bir kurtarma operasyonu olduğu bilgisini alıp oraya koşmuştuk. Döndüğümüzde hem haber merkezine ulaştık, Başar'dan rica ettik, GZT Özel İçerik Editörü'nden. Başar bu binanın Yönetim Kurulu 2. Başkanıyla görüştü. Yani en yetkili isimlerden biri olduğunu söyleyebiliriz bu konuya dair. Kahramanmaraş'taki o bina, bahsettiğiniz bina İnşaat Mühendisleri Odası'nın binasıdır. Orada bizim temsilciliğimiz var. İnşaat Mühendisleri Odası'nın mülküdür. Etrafındaki tüm binalar yıkılmışken Mühendisler Odası binası ayakta kaldı. Bu binanın farkı neydi ve sapasağlam ayakta kalmasının nedeni ne? Doğru mühendislik hizmeti almışsa bir yapı, doğru bir imalat yapılmışsa ve doğru bir denetim yapılmışsa o bina muhakkak can güvenliğini sağlar. Bu çerçevede bizim İnşaat Mühendisleri Odası'nın Kahramanmaraş temsilcilik binamızda mühendislik koşullarına uyulmuştur. Doğru mühendislik hesapları yapılmış, doğru uygulama yapılmış, doğru denetim yapılmış. Yani işte yapı ortada. Yani demek ki biz kurallara uyduğumuz anda bu kadar acıyı yaşamayız. Burada etrafındaki tüm binalar yıkılmışken yıkılmayan bir bina gördüğümüzde de aslında binalarla alakalı şöyle bir gerçekliğe de varıyoruz. Bunlar kategorize edilerek tanzim edilmeli aslında. 3 tane kategoriden bahsedebiliyoruz bu noktada. İlkini deprem olduktan 1-2 saat sonra bile kullanılmaya devam edecek binalar olarak nitelendirebiliriz. Bunlar hastaneler, sağlık yapıları. Buralarda herhangi bir hasar olsa dahi 1-2 saat içerisinde hemen aktif biçime çalışmaya devam edecek bir yapı düzeni söz konusu olmalı. İkinci kategoride de devlet binaları, kamu binaları, okullar, yurtlar gibi depremden 1-2 gün sonra herhangi bir sorun yaşamadan durumuna, işlevine devam edecek binalar kurgulanmalı. Üçüncü kategoride de bizim yaşadığımız konutlar, oteller, evler geliyor aslında. Burada da hasarlar normal, hasar alınabilir ancak can güvenliğimizi koruyacak biçimde dizayn edilmeli. Yönetmeliklerimiz çok açık. Malzemelerimiz var elimizde. Demek ki doğru bir projelendirme yapılır, doğru bir imalat yapılır, doğru bir denetim yapılırsa bu binalar ayakta kalır. Tabii ki bizi dinleyen, izleyecek olan kişilere de şunu da söylememiz lazım. Bu deprem gerçekten büyük bir depremdi. Onu inkar etmiyoruz. 2 tane 9 saat aralıkla 7.7 ve 7.5 büyüklüğünde deprem oldu. Bunlar yani olma olasılığı çok zayıf olan deprem. Ama işte oldu bu. Ama göçmenin bu kadar olmaması gerekirdi. Yani can kaybının bu kadar olmaması gerekir. Demek ki burada noksanlar var, hatalar var. İşte esas bunlara yoğunlaşmamız lazım. Gerek asrın felaketini yaşayan deprem bölgesinde, gerekse Türkiye'nin genelinde eski yönetmelikle yapılan çok sayıda yapının olduğunu görüyoruz. Bundan sonrası için neler yapılmalı bunları da merak ediyorum. Türkiye bir deprem ülkesi. Deprem üreten bir coğrafya üzerinde yaşıyoruz. Bunun için bu coğrafyada yaşıyorsak buna göre yaşamayı bileceğiz. Yapılarımızı buna göre yapacağız. Onun için de dünyanın sayılı yönetmeliklerinden bir tanesine de sahibiz. Örneğin bugün çoğu Avrupa ülkesinde bizim yönetmeliklerimiz kadar ileri seviyede yönetmelik yoktur. Ama Japonya, bakın Japonya ile eşdeğer düzeydeyiz. Amerika, San Francisco, eyalet, Yeni Zelanda, İtalya buralarda deprem olan bölgelerdeki yönetmelikler neyse biz aynısı ve hatta bazı noktalarda üst seviyedeyiz. Can kaybını önleyecek şekilde binalarımızı yapmalıyız. Eski binalarımızı da can güvenliğini sağlayacak performans için güçlendirmeliyiz. Çünkü Türkiye'de yapı stoğumuz çok fazla. Bu yapı stoğunu bir anda sihirli bir değnek değmiş gibi yıkıp kentsel dönüşüm vasıtasıyla bunları yapamayız. Ömrümüz yetmez. Bakın paramız yetmez demiyorum. En önemlisi burada süre yok. Depremin ne zaman olacağı belli değil. Onun için depreme hazırlıksız yakalanmamak için yarından itibaren biz bunu 99'dan bu yana her gün söylüyoruz. Binalarımızı deprem dirençli, deprem güvenlikli hale getirmeliyiz. Yıkılması gereken binalar acilen yıkılmalı. Bir de GZT'nin mimari içerik platformu Arkitek'te sormak istiyorum bu konuyu. Arkitek'ten de bilgi gelecektir. Onlardan da bu yapılarla alakalı, yani bir taraf yıkılırken bir taraf yıkılmadı. Bunu nasıl anlatıyorlar?
Merak ediyorum, dinlemek istiyorum. Bir bina yapılırken öncelikle arsanın durumu incelenir. Arazinin belediye tarafından belirlenmiş imar durumu, emsal bilgisi, çevre teşekkülleri, taban alanı katsayısı, maksimum yapı yüksekliği gibi mimari tasarımı etkileyecek bilgiler elde edilir. Avan projeler hazırlanır. Bu aşamadan sonra statik projenin hazırlanması ve avan projenin statik projeye göre revize edilmesi gerekir. Daha doğru olan mimari proje ile statik projenin birlikte ve eş zamanlı hazırlanmasıdır. Statik projenin hazırlanabilmesi için öncelikle zemin etüdü yapılır. Zemin etüdü demek, araziden belli derinliklerde toprak numunelerinin alınması ve raporlanmasıdır. Bu rapordan çıkacak sonuca göre temel sisteminin kurgulanması gerekir. Kesinleşen mimari projeye göre zemin etüt raporuyla uyumlu statik proje hazırlanır. Bu aşamada zeminin iyileştirmeye ihtiyacı olup olmadığı netleştirilir. Binanın statik modellemesi yapılır. Temel, çatı, kolon ve kiriş sistemleri ve kesitleri, döşemeler, konsollar, taşıyıcı sistemin tümü mimari projeye göre bilgisayarda modellenir. Bu modellemeler deprem mevzuatında öngörülen şartları sağlamak zorundadır. Elektrik, mekanik, çevre ve peyzaj projeleri, yangın, asansör projesi gibi diğer projelerde tamamlandıktan sonra belediye projeyi inceler ve mevzuata uygunsa onaylar. Bu binayla yapılan apartmanlar arasındaki fark nedir? Yani bu binayla yapılan apartmanlar arasındaki fark nedir? Yani apartmanların daha yüksek olması mı, malzemesinin farklı olması mı, yoksa yapım tekniğinin farklı bir teknik, daha kolay bir tekniğe kaçılması mı gibi hani sorular geliyor. Burada bir şey. Yok, yapı tekniği aynı. Betonarme karkas bir yapı. Farklı bir malzeme kullanılmış değil. Elbette hatırladığım kadarıyla binamız orada 3+1, 4 katlı bir yapı. Ama yani mühendislik hesaplarında hepsi önü açıktır. Yani yüksek katlı binalar da yapıyoruz. Şimdi yüksek katlı olup da ayakta duran binalarımız da var. Yani nedir bu? Yüksek katlı binada kesitler büyür, donatı artar. Yani bu ne olur? Az katlı binada daha ufak kesitler, daha az donatıdır. Bu kadar. Yani aslında şu vardır. Bugün mühendisler bir katlı yapı da yapıyorsa, 101 katlı yapı da yapıyorsa aynı hassasiyet gösterilmeli. İmalatta da bu şekilde. Bir katlı da yeri geldiği zaman hiç kurallara uymazsanız yıkılıyor. Anladım. Yani bu vatandaşımıza yanlış anlaşmaya yol açmasın. Tabii ki farklı malzeme demeyeyim de farklı yapım teknikleri vardır. Bütün vatandaşlarımız da biliyor ama o ekranda gösteren Kahramanmaraş'taki temsildeki binamız klasik betonarme bir bina. Hiçbir farkı yok diğer binalardan. Depremin ilk gününden bu yana hem sahada hem haber merkezinde aktif içinde çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız size doğru bilgi ulaştırmak. Siz de lütfen yanlış bilgiden, teyitlenmemiş bilgiden uzak durun. Bizi takipte kalın. Doğru bilgileri vermeye devam edeceğiz.